Selam mimari tutkunları, nasılsınız, iyi misiniz, hoş geldiniz. Bugün sizleri Kahire'nin kuzeyine, tarihin derinliklerine götürüyorum. Camimizin adı Zahir Baybars Camii. Yüzyıllarca süren değişimler, farklı kullanım amaçları ve sonunda hak ettiği büyük değer. İşte bu inanılmaz camiyi gelin beraber keşfedelim. İlk önce kısa bir tarihçesinden başlayalım. 1268 yılında Memlük Sultanı Zahir Baybars tarafından yaptırılan bu cami, o dönemde Kahire'de tam 100 yıl sonra inşa ettirilen ilk Cuma Camii olma özelliğini de taşıyor. Ancak bu cami o kadar farklı yerlerde kullanılmış ki, mezbahadan sabun fabrikasına, askeri bir kaleden halka açık bir bahçeye kadar farklı alanlarda kullanılmış. Napolyon'un Mısır'ı işgal ettiği zamanlarda bile kale olarak kullanıldı. 2007'de başlayan restorasyon süreciyle yıllarca unutulan bu yapı 2023'te hak ettiği değeri buldu ve tekrardan açıldı. Zahir Baybars Camii, hipostil cami tipinde olup büyük ölçekte tasarlanmıştır. Yani ortada devasa bir avlu, çevresinde 4 eyvan ve düz çatıyı destekleyen sütunlar bulunuyor. Ancak bu camiyi diğer camilerden ayıran farklı detayları da var. 10.000 metrekarelik alanıyla Mısır'ın en büyük 3. camisidir. Düzeni Medine'deki Peygamber Camisi'ne benzer bir şekilde tasarlanmıştır. 4 büyük eyvanla çevrilenen avlu özellikle Ahmet İbn Tulun Camisi'ne örnek teşkil ediyor. Bu erken dönem mimarisinde sıkça gördüğümüz bir plandır. Caminin 3 ana girişi var. En büyük ve en dikkat çekici olanı batı duvarında bulunuyor. Mihrap önünde büyük bir ahşap kubbe yükseliyordu ancak zamanla kayboldu. Caminin kolayca arka tarafından tanınmasını da sağlıyordu. Ne yazık ki minareler, kubbeler ve süslemeler zamanla kayboldu. Ancak yüksek duvarları ve devasa hacmi o dönemi hala hissettiriyor bizlere. Cami Kahire'nin kuzeybatısında yer alıyor. İlginç bir şekilde cami şehre sırtını dönmüş bir konumda. Ancak bu durum onun ihtişamını gölgelemiyor. Burası sadece bir ibadethane değil. Burası Memlük döneminin ihtişamını gösteren bir yer. Memlük döneminin en önemli simgelerinden biri. 2007'de başlayan ve 2023'te son bulan restorasyon çalışmalarıyla cami yeniden ibadete ve ziyarete açıldı. Geçmişte unutulan, hatta harabe halinde olan bu yapı şimdi Kahire'nin en önemli yapılarından biri olarak tekrar anılmaya başladı. Peki siz bu cami hakkında ne düşünüyorsunuz? Memlük mimarisinin bu kadar büyük bir ölçekli yapıyla yeniden canlanması hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.